Herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konusu su deposu hesabı nasıl yapılır? Kullanım suyu deposu, içme suyu deposu, yangın suyu deposu, bahçe sulama deposu gibi birçok çeşidi bulunan su depolarının temel amacı ihtiyaç durumunda su gereksinimini karşılamaktır. Su depoları betonarme, paslanmaz çelik, galvaniz, polietilen, modüler, kaynaklı gibi birçok türü bulunmaktadır. Ancak bu videomuzun konusu su depolarının türlerinden çok su depolarının hacim hesabı. Su deposu hacim hesabı yapılırken Türkiye'de minimum kapasiteler için bazı kabuller yapılmaktadır. Çok yüksek yapılarda 30 metreküpten, umumi binalar ve yüksek katlı yapılarda 15 metreküpten, 10 bağımsız bölüme kadar konut binalarında 3 metreküpten, diğer binalarda 5 metreküpten az olmamak üzere konut binalarında 10 bağımsız bölümden sonra artan her bağımsız bölüm için 0,5 metreküp arttırılarak yapının kullanım amacı, günlük su ihtiyacı, yangın söndürme sistemi gibi kriterlere bağlı olarak su deposu hacmi belirlenir. Örnek olarak 20 bağımsız bölümden oluşan bir konut binasında 3 metreküp artı 10 çarpı 0,5 metreküp dersek 8 metreküp hacminde minimum su deposu kullanılması gereklidir. Su deposu minimum hacim yöntemi yeterli bir yöntem değildir. Bu nedenle binadaki kişi sayısı, kullanım amacı, ıslak hacim türleri, zaman gibi birçok faktöre bağlı olarak su deposu hacim hesabı değişmektedir. TS 1258'e göre bazı verileri ele alırsak, banyosuz binalarda kişi başı 60 litre, duşlu binalarda kişi başı 80 litre, küvetli binalarda kişi başı 100 litre, fabrikalarda kişi başı 45 litre, restoranlarda misafir başı 7 litre, hastanelerde hasta başı 180 litre su gereklidir. Örnek olarak 20 daireli, küvetli ve her dairede 4 kişi yaşadığını düşünürsek 20 çarpı 4 çarpı 100 litreden 8000 litre yani 8 metreküp su deposu gereklidir. Ancak bu su deposu bir gün yeterli olacaktır. Standartlar gereği su depoları minimum 2-3 gün yeterli olacak şekilde hesaplanması gerekir. Bu nedenle 8 metreküp çarpı 2 ve 3 dersek 16 ile 24 metreküp hacim arasında bir su deposu hesaplanmış olur. Paylaşmış olduğum bilgiler eğer hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayınız. Su deposu hesabı da dahil olmak üzere tüm domestik sistemlerle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız Udemy Akademi üzerinden paylaşmış olduğum eğitimlerden yararlanabilirsiniz. Tüm mekanik sistemlerle ilgili taahhüt, proje gibi konularda benden destek almak isterseniz mail adresi üzerinden bana ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.